Merhaba arkadaşlar, örgümü dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere iğne işi olarak yapmış olduğum bu güzel paspas çalışmasının nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sizler de sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Böyle iki renk olarak yaptım. Dilediğiniz renkleri bu yerleri yaparken kullanabilirsiniz. Kalın bir halı kaydırmazım var ve iğnelerim var arkadaşlar. Şimdi hemen yapımına geçelim istiyorum. Bir kenarından başlayarak şöyle kenarını çevirerek de yapabilirsiniz. Modeli tamamlayınca yani paspası tamamlayınca da kenar kısımlarını çevirebilirsiniz arkadaşlar. Şurada ben bir miktar sizlere kenarını çevirme işini göstermek istiyorum. Öncelikle ipimi arkadaşlarım şöyle tutuyorum. Aradan geçiriyorum. Bakın arkası da bu şekilde gözüküyor. Düğüm yapmak istemediğim için bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Şöyle bir miktar geçirelim. Kenarı sarma işi kanalımın takipçileri bilirler arkadaşlarım bu yöntemi. Bunu tığ ile de yapabileceğiniz gibi farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Ben tamamen nasıl yaptıysam o şekilde sizlere anlatmak, paylaşmak istediğim için bu şekilde yapıyorum. Şimdi bu paspasımızı yaparken şöyle bir özelliğe sahip. Uzunluğu olarak yani uzunluğundan başlıyoruz arkadaşlar. Eninden değil, uzunluğundan başlıyoruz ve gidiş geliş yaparak böyle güzel bir çalışma ortaya çıkarmış oluyoruz. Evet, bu şekilde sarma işlemi yaparak devam ediyoruz. Burası kolay zaten arkadaşlarım. Bunu burada bitirip size diğer şekli nasıl yapıldığını anlatmaya geçmek istiyorum. Şöyle bunu keseyim buradan. Evet, şimdi burayı bu şekilde daha sonra da yapabilirsiniz. Dediğim gibi ilk yerinden hemen başlayalım arkadaşlarım. Şöyle bir deliğe atlayıp ikinciden giriş yapıyorum ilk başlarken. Ve şöyle bir miktar çekiyorum. Yine düğüm atmamak için burayı bu şekilde yapıyorum. Bir üzerine çıkıyorum. Tekrar aynı yerden çıkartıyorum iğnemi. Şimdi arkadaşlar bunu kenarını sonra yapın deme sebeplerimden bir tanesi de bu. Bu şekildeki yerleri kenarını sonradan yaparsanız rahatlıkla düzeltebilirsiniz. Şimdi bakın ilkini atlamıştık, diğerine geçmiştik. Buradan arkadaşlarım bu atladığımız ilk yerden giriş yapıyorum. İğnemi bir üst değil, onun da üstünden bir sonraki yerden yani şuradan çıkartıyorum. Bu şekilde. Bakın hemen yana geçtim ve bir üstten çıkartıyorum. Ve çekiyorum ipimi. Bu şekilde bir görüntü elde ediyorum. Daha sonra bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi burada bakın şu altta çıkış yaptığımız yer. Yani bağladığımız yer. Şu ikinci yer. Buradan tekrar giriş yapıyorum. Alttan iğnemi üstteki bu yerden çıkartıyorum. Evet, şimdi bunu da çekelim. Yine aynı bu şekilde bütün bir sırayı yukarıya kadar devam ettiriyoruz arkadaşlar. Bu ipimiz bakın bu şekilde duracak. Yani şöyle iğnemizin etrafından dolaşmış olacak. Bu şekilde çektim içinden ve çıkartıyorum. Şöyle de göstereyim sizlere. Bakın ipim bu şekilde hemen aynı yerden giriş yapıp bir üstten çıkartıp iğneyi çekiyorum. Şimdi böyle farz edelim bu sona kadar geldik. Böyle devam edeceğiz. Bunu bırakıyoruz arkadaşlar. Buraya geldiğimizi düşünün. Bu sırayı tamamladıktan sonra şöyle iğnemle tutunuyorum herhangi bir yere ve bırakıyorum. Şimdi iç kısımlarını dolduruyoruz. Önce daha sonra ikinci sıraya geçiyoruz arkadaşlar. Onu da şu şekilde aldım ipimi. Bu
Bunda biraz bu iğneniz uzun olursa daha rahat edersiniz arkadaşlar. Şimdi bakın, geliyorum, bu ikisinin arasını açıyorum şöyle. Burada bir tane yerim vardı. Buradan giriş yapıyorum arkadaşlar. Şu ipimi alttan şu şekilde tutunarak gelirsem daha iyi olacak. Şu kenarda bıraktığım boşluğun içerisinden giriş yapıyorum bu şekilde. Çektim ipi. Yine çıkmaması için şöyle birazcık şey yapalım. Ve şimdi bakın şöyle geçirdim. Buradan açıyorum. Bu ortada kalacak arkadaşlar. Şu kenardan bir tane alıyorum ve bu ortadakinden çıkartıyorum bu şekilde ve bu ipi, bunu bu tarafını şu şekilde doluyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 defa doladıktan sonra hemen iğnemi içerisinden geçiriyorum. Bu şekilde geçiriyorum. Ve bakın böyle bir yer elde ediyorum arkadaşlar. Şimdi buradan bunu yaptıktan sonra hemen yine şu şekilde açalım biraz. Şuradaki yerden arkadaşlar giriş yapıyorum. Bir üstteki yerden şuradan çıkartıyorum. Bu ipimizi böyle yapıyoruz. Atlatıyoruz iğnemizin içerisinden. Üstünden şöyle ikisinin arasına giriş yapıyorum yani. Bakın şöyle bir görüntü oluyor. Şimdi bir diğerini yapalım aynı şekilde. Bu şekilde. Şimdi bu şekilde geçirdim. Yine doluyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 ve 6 defa doladıktan sonra yine bakın şöyle tutuyorum burayı. İçerisinden iğnemi geçiriyorum. Bu şekilde ve sıkılaştırması için şöyle çekiştiriyorum arkadaşlar. Bakın şu görüntüyü elde ediyoruz. Şimdi ise yine şu aradan giriş yaptım. Şu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlarım. Şöyle çekip alttan tekrar bir üstten şunu açarak, yani direkt oradan girip oradan çıkaracağım diye bir kendinize hani sıkmayın, kasmayın. Şöyle hemen buradan çıkartabilirsiniz. Şimdi devam ediyoruz yine. Şu şekilde açtım. Buradan ve buradan giriş yaptım. Sardım bu şekilde ve çekiyorum. Eliniz alıştıkça bu da daha kolay olacaktır arkadaşlar. Şöyle giriş yaptım ve çekiyorum. Bunlar bu şekilde de durabilir. Şöyle elinizle hani şey de yapabilirsiniz. Artık orası istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın hemen bir üstten şu kenardaki yerden bu şekilde giriş yapıyorum yine ve böyle devam ediyorum. Şimdi son yere geldim. Son yeri de aynı şekilde tekrar oradan giriş yapıyorum. Şimdi burayı da bu şekilde tamamladıktan sonra bu iğnem burada kalacak arkadaşlar. Onunla şu anda işimizi tamamladık. Şimdi devam ediyorum. Burayı kenar olarak düşünün. Hemen yanından ve yanından giriş yapıyorum bu şekilde. Ve bir üste çıkıyorum buraya. Buradan arkadaşlarım şöyle bir yandan giriş yapıp
buradan çıkartıyorum. Buraya yarım yapıyoruz. Şimdi hemen ilk sırada yaptım. Gördüğünüz gibi burası kenar olacak. Yani şu kenarlardan birisi olacak. Şimdi bunu yaptıktan sonra tekrar yine bakın şu şekilde ipim burada duruyor. Hemen onun içerisinden, aynı yerin içerisinden giriş yapıyorum. Şurada bir tanesini atlıyorum. Bakın birazdan onun içerisinde çiçek yapacağız. Ve diğerinin hemen yanındaki yerden çıkartıyorum. Burada atlamıyorum bakın arkadaşlarım. Hemen dibindeki yerden aldım. Ve çekiyorum iğnemi. Bakın şu dalga dalga birisi bir yerde birisi bir yerde olmasının sebebi de bu şekilde arkadaşlar. Bakın yaptım. Şimdi devam ediyorum yine. İpim bu şekilde duruyor. Buradan giriş yapıyorum. Buradan çıkartıyorum ve çekiyorum. Buraya da yine yarım olanı yapacağız. Ama bu şekilde yapalım arkadaşlar ki şu kenardaki açıklık kapansın. Zaten burayı daha sonra sarma işlemi de yapacağız arkadaşlar. Şimdi burada bu ipimi yine şu şekilde iğnemi tutundurduktan sonra diğer rengime geçiyorum. Bakın onu hemen alttan şöyle ipim zaten altta, iğnem altta. Buradaki bir tane olan şöyle arasını açıyorum. Buradan giriş yapıyorum. Çıkarttım. Sonra şöyle açtım. İkisi ve yine dolama işlemini yapıyorum. Bir üstte yine aynı şekilde bakın şöyle çıkartıyorum buradan. Ve burayı açıp buradan ve buradan tekrar bir diğerine geçiyorum. İpim az kaldığı için bunu burada arkadan hemen şöyle çıkartıp şöyle birkaç tane yürütüyorum arkadaşlar çıkmasın diye. Kesip yeni ipe geçiyoruz bundan sonra. Evet bakın daha sonra buradan devam ediyoruz. Bu şekilde bir görüntü elde ediyoruz. Ben çok hoşuma gitti benim. Umarım sizler de sevmiş ve beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kenarlarında gösterdiğim gibi yapabilir, kullanabilirsiniz. Bugünlük de kanalımdan bu kadar. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.